Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yumurtasız poğaça tarifim var. Çok istek almıştı. Puf puf harika oluyor. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı sıcak su. Ben genelde böyle yapıyorum. 1 su bardağı dolaptan aldığımız süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Gördüğünüz gibi şu anda ılık bir malzeme elde etmiş olduk. 2 yemek kaşığı yoğurt. Onu da ben gram olarak da açıklama bölümüne yazacağım. 2 yemek kaşığı şeker. Korkmayın, poğaçanız tatlı olmuyor, tam kıvamında. 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Yani pürüzsüz, tek bir malzeme gibi olsun. İyice karıştırdıktan sonra 1 paket instant mayamızı ekleyelim. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayayı ekledikten sonra yine kısa bir süre karıştırıyorum. Tezgahta 1 dakika bekleyin. Maya iyice yumuşayıp dağılsın. 1 dakika sonra bakın sevgili arkadaşlarım, siz karıştırdığınızda böyle sütün içinde maya tamamen erimiş oluyor. Şimdi unumuzu ilave edelim. Hamurumuzu kaşığımızla kabaca toparlayalım. Toplam un miktarı 7, maksimum 7,5 su bardağı kadar. Lütfen dikkatli ekleyin. Hamurunuz çok sert olmasın. Şöyle kabaca bir toparlıyorum. 1 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağımızı tam bu aşamada ilave edelim. Ben onu gram olarak da ölçtüm. 60 gram tereyağı yapıyordu. Tereyağımızı ekledik. Şöyle birazcık da un serpip poğaça hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Poğaça hamurunuzu yoğurmasını biraz uzun tutun. Yani güzelce gluten kendini salsın. Bütün malzemeler birbirine geçsin. Bu arada dikkatinizi çekerim. Yoğurma esnasında bile hamur neredeyse yavaş yavaş kabarmaya başladı. Çok güzel bir hamur. Yani yumurtasız olduğuna kimse inanmayacak. Bakar mısınız? Şimdi şöyle bir kabaca 1-2 dakika kasenin içinde toparladım. Daha sonra tezgaha alıyorum. Çok az un serpip 2 dakikada tezgahta yoğuruyorum. Var gücünüzde yoğurun. Tezgahta yoğurmak kasede yoğurmaktan çok daha iyidir ve çok daha kolaydır. Ve şu anda poğaçamızın hamurunu yoğurduk. Kıvamına bakabilirsiniz. Köpük köpük elinizin altında şahane bir hamurumuz var. Hemen size kıvamını gösteriyorum. Sağını solunu bir düzeltip mayalanmaya bırakıyorum. Lütfen tarifi birebir uygulayın. Hani ben diyorsam ki tezgaha alın, 2 dakikada tezgahta yapın. Lütfen aynısını uygularsınız. Videonun sonundaki poğaçaların aynısı olacak. Hamuru kaseye bıraktım ve mayalanması için üzerine bir streç folyo örterek mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 45-50 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, böyle bir çılgınca mayalanma yok diyorum ben. Hemen size şöyle ne kadar güzel kabardığını göstermek isterim. Şöyle bir havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek komple hamurumuzu tezgaha alalım. Bu arada belirtmek isterim, belki sesimdeki bozukluğu görüyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Ben çok hastaydım sevgili arkadaşlarım. İyileştim çok şükür. Ama sesim henüz iyileşmedi. O yüzden yani panik yapacak bir şey yok. Her şey yolunda. Mikrofonla da oynamadım. Sorun sesimde. Şimdi hamuru tezgaha aldıktan sonra 2 tane parçaya böldüm. Yani 2 eşit parça diyebiliriz. Onu da şöyle ortaya doğru katlayarak güzel bir büyükçe bir beze yapalım. 2 tane beze yapacağız. 2 tepsi poğaçamız çıkacak bu tariften. Yani 1 tepsi de yapabilirsiniz ama tavsiye etmem. Çünkü hepsi birbirine yapışır. Dümdüz bir şey olur. Çünkü anormal derecede kabaran bir poğaça hamuru. 2 tane bezemizi hazırladık. Şimdi bir tanesini yine tezgaha çok az un serperek, isterseniz oklavayla açın, ister merdane ile açın. Ama bu tarz işlemlerde merdane işinizi çok kolaylaştıracaktır. Elimle açarken de gördünüz, yaklaşık 20 santim elimle açtım zaten. Şöyle merdane ile de mümkün mertebe eşit olacak şekilde, olduğu kadar yuvarlak olacak şekilde açın. Ben bu şekli verdim. Siz arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım, ama poğaça yaparken
Bu çok pratik bir şekil. Çünkü beze almıyorsunuz, şekil vermek için uğraşmıyorsunuz. 2 beze alın, açın, kesin, bu kadar. Tavsiye ederim. Bir de kabarmasına büyük etki yapıyor. Çünkü katlama işlemi görüyor. Bunları da belirtmek isterim. 150 gram beyaz peynir, içine de biraz maydanoz kıyarak hazırlamıştım. Peynirlerimizi şöyle birer tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde pay edelim. Burada katlama işlemine dikkatinizi çekerim. Peynirin dışına akmaması için lütfen dikkatli bakın. Önce 2 kulağını katlıyorum. Sonra diğer ucunu katlayıp iyice kapatıp daha sonra rulo yaparak bitiriyorum. Bunu yaparsanız o kıyıdan köşeden peynirler sağa sola akmaz. Tekrar gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım. Önce ortaya, sonra hepsini katladım, iyice kapattım. Orada yani hiç peynirin akabileceği bir kanal bırakmadık. Daha sonra rulo yaparak bitirdim. Bütün şekil verdiğim, bütün bir bezemizi aynı şekilde şekil vererek bitiriyorum. Bu tam bir tepsi hazırladım. Bunu da birazcık şöyle katladıktan sonra kenarlarının o dağınık duruyor ya katladığınız bölümler. Şimdi göstereceğim. Onları da şöyle elinizde biraz sıkarak sivriltin ve yarım ay şekli vererek tepsiye dizebilirsiniz. Ve ikinci bezemizi de aynı şekilde elimle biraz, bu arada dikkatinizi çekerim. Bakın sevgili arkadaşlarım, kenarda beklerken bile hamur nasıl mayalanmış. Hemen onu da merdane ile açıyorum. Bir rulet yardımıyla kesip peynirlerini döşeyip aynı şekilde şekil vererek bitiriyorum. Bu arada belirtmek isterim. Ben bugün bir kısmını peynirli yaptım. Sizlere fikir amaçlı bir kısmını da tatlı yaptım. Yani siz bu tarifin bir kısmını peynirli, bir kısmını tatlı yapabilirsiniz. Bu arada peynirlere şekil verdikten sonra ucunu kapatıp hafif ay şekli vermeyi lütfen unutmayın. Ve 4 tane bezemize de ev yapımı çilek reçelim vardı. 2 hafta önce yapmıştım. Birer tatlı kaşığı çilek reçeli ekliyorum. Aynı şekilde boş, kenardan akmamasını sağlayacak şekilde kapatıyorum. Ben de reçelli yaptım. Arzu ederseniz vişne reçelli olur. Kahvaltılık çikolata kullanabilirsiniz. Yani tatlı olanı sevgili arkadaşlarım o kadar lezzetliydi ki anlatamam. Almanya'nın meşhur Berlinas'ına çok benziyordu. Bu arada hemen ben belirtmek isterim. Bu tatlı yaptıklarınızı bükmeyin. Böyle uzun bırakın ki piştikten sonra anlayalım hangisi tatlı hangisi tuzlu. Ve bütün 2 tepsi poğaçalarımızı hazırladım. Şimdi tepsi mayası için yüzeylerine birer mutfak havlusu örtelim. 25-30 dakika kadar tezgahta iyice kabarıncaya dek bekleyelim. Yüzeyine sürmek için 2 yemek kaşığı sütün içerisine 1 tatlı kaşığı pekmez ilave edip açıyoruz. Bunu da yüzeyine süreceğiz. Biliyorsunuz tarifimiz yumurtasız. Bakın sevgili arkadaşlarım 2 kat kabarmış oldu. Yaklaşık bir 25 dakika beklettim. Şimdi yüzeyine hazırlamış olduğumuz süt ve pekmezden oluşan yüzeyine sosumuzu sürelim. Susamımızı serpelim ve fırına gitmek için hazırlayalım. Ve bütün poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Birinci tepsimiz pişerken hemen hızlıca, yani pişerken demeyeyim de fırından çıkarmadan 10 dakika 5 dakika önce, çok önce yapmayın. Fırından çıkmadan 5 dakika önce diğer tepsiyi de hazırladım. Bu arada bu güzelliği görebilirsiniz. Tekrar kabardı. Diğer tepsiyi fırına veriyorum ve fırından ilk çıkardığım tepsiyi hemen bir tele alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumurtasız bir poğaça ama yumurtalı bir poğaçanın aynı görünüşü, aynı kabarması, aynı rengi. Yüzeyine yumurta sürmedik. Sadece süt ve pekmezden oluşan bir sos sürdük. İnanılmaz bir lezzet kattı ve ikinci tepsimiz de böyle mis kokular içinde fırından çıktı. Onu da hemen size şöyle göstererek tepsiye alıyorum. Henüz sıcakken 4 tane tatlı poğaçamız var, biliyorsunuz reçelli. Henüz kaynarken üzerine bolca pudra şekeri serperek bitirelim. Bunlar da tatlı poğaçalarımız. Pudra şekeri kendini tutuyor. Fırından çıkar çıkmaz serperseniz tutuyor. Bu da bir bilgi olarak kalsın. Ve poğaçalarımız sunum için hazır. Hemen sizlere şöyle detaylıca gösteriyorum.
Çok güzel görünüyorlar. Lezzeti inanılmaz güzel. Sevgili arkadaşlarım, büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Her ne kadar bugün sesim kısıksa, konuşmakta biraz zorluk çeksem de tarifi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ve ilk doku testimi tatlı poğaçamızda yapmak istiyorum. Lütfen yumuşaklığına dikkatinizi çekerim. Yani böyle pamuk gibi bir poğaça. İnanılmaz yumuşak, içi puf puf. İçindeki reçeli görüyor musunuz? Yani yediğinizde tam bir Berliner tadı, Almanların Berliner tadını alıyorsunuz. Bir diğeri de biliyorsunuz peynirli yapmıştık. Onu da yine detaylı bir yumuşaklık testini size göstermem lazım. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiç korkmayın. Derler ki hani yumurtadır poğaçayı yumuşak yapan. Gördüğünüz gibi o tezi de çürütmüş olduk. Yumuşacık bir doku, harika bir lezzet. Özellikle yumurta alerjiniz varsa veya yumurta kokusuna hassassanız bu poğaça tam sizin için. Çok uzun zamandır istiyordunuz. Yerine bugün getirdim ve çok mutluyum. Tekrar bir doku testiyle sizi baş başa bırakıyorum. Böyle sünger gibi, bulut gibi diyorum. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.